Selamlar herkese, ben Açelya. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Umarım gününüz umduğunuzdan çok daha güzel geçiyordur. Bugün sizlere geçen videoda bahsettiğim, aslında tam olarak da bahsetmediğim, çünkü isim vermedim. Elis ablayla, Elis Oğuz'la beraberiz. Daha çok Instagram'da da Elis Fit olarak tanıyorsunuzdur. Dehşet bir fiziği var. Bugün onun antrenmanı yapmayı deneyeceğiz. Bu arada Kavacık'tayız. Bad Fit Spa'nın spor salonunu kullanıyoruz. Alihan Bey'e çok teşekkür ederiz bu arada kapılarını bize açtığı için. Bayağı ben de heyecanlıyım çünkü Ben de heyecanlıyım. Sakin geldik ama heyecanlanmaya şu an başladım. kamera açıldığında Evet. bayağı hani farklı bir ortam oluyor ve aslında vücut anlamında bayağı örnek aldığım bir kadın. Çok teşekkür ederim. Çünkü 2 sene boyunca rica ederim. Tabii ki de hani bak dedim ki salona geldik ve kadın oturduğu anda pamplandı hani. Salon kokusunu aldı. Ve şu anda yarışmadan çıkmasına rağmen hani formunu bozuk diyor musun şu anda? Yani bozuk demiyorum ama 10 kilo aldığım için tabii ki yarışma formundan epey bir uzak. Hani Ya. yarışma formuna göre düşünürsek uzak ama şu an kendime formda değilim. Diyemezsin. Ona göre diyebiliyorum yani. Diyemezsin. Formun bozuk değil senin şu an çok hani aslında gerçekten de büyük hani aslında büyük. Şimdi salona geçelim. Apo'dan da emir geldi. Antrenmanı yapacağız. Elis ablanın da antrenmanını yapacağız. Yapmaya çalışacağım. Bence Açelya beni çitleyecek. Hayır çitlemeyeceğim. En kötü 2 bacak koyarız. Orada sen beni alırsın zaten. Her türlü alırsın. Tamam hadi bakalım. Ama 2 bacak da koyalım ne olur. Merak ediyorum bacak. Tamam dur bunu konuşuruz. Tamam konuşalım. Geçelim şimdi. Elis ablaya gerçekten de çok merak ettiğim soruları soracağım. Aslında arabada çıtırından konuştuk ama aslında Elis ablayı bayağı idol olarak görüyorum hala da. Çünkü hani Teşekkür ederim. Böyle şeyler olunca ben çok utanıyorum. sakın utanma hani çünkü cüsse olarak gerçekten hani şu an yani şu an mesela omuzu attı. Yani nasıl yani? Nasıl Yok ama yapıyorsun? antrenmanda daha... Ben senin pumplı halini de çok merak ediyorum Pump'lı mesela. çok farklı. Dün zaten alev attım story'de gördüm. Şöyle ben sana sürekli alev üflüyorum. Gördüm, pumplıyken daha farklıyım. Çünkü Tabii, sen de Tabii pumplıyken. canım pumplı ile pumpsız formum arasında bence şu an çok açık olmadığı için belli olmayabilir ama 3 kat fark ediyor. Mesela diyetteyken salona giriyorum. Yani küçük duruyor. Küçük duruyor Bir de ama- zaten 10 kilo daha düşüktüm o zaman. İşte pump oluyorsun tabii tüm detaylar daha belli. Gerçekten 2 katın üstü bence. Sende de çok değiştiğine eminim. Ya değişiyor tabii ki ama senin şu an hani Natural sporcular böyle oluyor içeride. böyle oluyor ama hani çok böyle şu an hani kesin şey olacağım böyle hani küçük çok küçük hissedeceğim. Yok ya ben öyle düşünmüyorum. Ben de işte gelirken şeyi düşündüm. Acaba girdiğin ağırlıkları ben girebilir miyim? Uzun zamandır üst vücut çok ağır çalışmıyorum. Sikletim Çalışmamış gereği. hali. Önceden çalışıyordum. Aa. Zaten şunu söyleyeyim mesela ben şimdiye kadar bu sporda şimdi tamam yarışıyor olabilirim ama şimdiye kadar hiçbir zaman hani belli bir fiziğe ulaşayım diye bir salona gidip gelmedim. O ağırlığı kaldırma hissiyatını hep çok seviyordum. Dolayısıyla da insan zaten o hissi sevince gelişmiyor mu? Yani ben şimdiye kadar işte yok bacağım şöyle olsun, buram böyle olsun diye 2018'de ilk salona gitmiştim. Ondan sonra reklam mı oluyor? Ben Yok. onu koyayım. Bir salona herhangi Bir bir salona salona gitti. gittiğimde işte ilk girdiğimde hani tamamen saçma sapan antrenmanlar da yapsam işte doğru formla ve o yüksek ağırlık kaldırma isteğiyle insan zaten bence Evet. gelişiyor. Ya buradan da yanlış bilgi olmasın hani hiç spor geçmişiniz veya başlangıcınız yoksa gidip çok ağır ağırlıklara tabii ki girmeyin. Doğru formla her zaman hareketleri yapmak zorundasınız. Sakatlık yaşamamak sebebiyle. Büyük Evet. sakatlık yaşadın mı peki? Hiç yaşamadım. En büyük korkularımdan biri ben böyle squat falan yaparken çift dizlik takıyorum. Oha. Aynen korse, çift dizlik böyle hani bir sete girerken girmem de 2 dakika sürüyor hazırlık. Çünkü o dizliği sürekli söküyorum. Kan dolaşımını çok yavaşlatıyor ve ayaklarım falan uyuşuyor. O yüzden bir günde seninle quad antrenmanı yaparsak çok isterim bu arada. Denerim. Bu sefer denerim. Bence senin quadların quad çalıştığında level çok felaket level atlayacak. Bana güvenebilirsin. Sana güveneyim. Görebiliyorum onu yani. Bak bir daha indir. Bak görüyor musun bak. Var yani. Var mı? Tabii ki var. Bir çalışmam lazım Altyapı sağlam. Sağlam. Evet. Sen diyorsan ben güveniyorum. Beğendim. Tamam. Ben yeni wellness.
Gerçekten mi? Ya evet olur. Olabilir miyim Tabii sence? ki. Niye olamasın? Peki sen 2 seneye sence olur mu? Yoksa Bir senede de olur. bir senede de olur. Ya bu senin tamamen kendini ne kadar sınırlarını zorlayabildiğinle alakalı. Zorlarım ya. Hani Yani çünkü şöyle bir bakıyorum, ilk sene yarış hazırlığıma bakıyorum, ikinci seneye bakıyorum, Çok bir fark sene var var. ve dağlar kadar fark var. Ama gerçekten yaptığınız işin obsesifi olmak zorundasınız. Ne iş yapıyorsanız, yani bu bir İngilizce öğrenmek bile her gün aynı şeyi evet. yapmak zorundasın. Üniversite sınavına hazırlanıyorsan zorundasın her gün aynı şey. Spor da aynı şekilde. Evet. Yarışma da yine aynı şekilde. Ben bir sene kapandım ve kendime taktım kafayı. Gerçekten de sonucunu aldım. Acaba yarışma sürecinde benim psikoloji nasıl oluyor? Nasıl oluyor biliyor musun? Bence o çok abartılıyor. Oha bunu rahatlattı. Kolay değil ama hani yani bunu da böyle söylemek istemiyorum ama bunun tribine de çok girilmemesi gerekiyor. Sonuç olarak bu yolu sen seçtin. Bunun bilincindesin. Ve genelde insanlar, yarışmacılar çevresindeki insanlara hayat zindan ediyorlar. Yani lütfen yapmazsın. Çevrenizdeki insanları kırmayın. Ay yapamam ya. Kıyamam. Yani. Ya bazen şey oluyor bak, o kadar açsın ki tahammül seviyen çok düşük. Çok düşük oluyor. Ve dolayısıyla hani ben annem mesela geldi yarışmaya ağız var işte yok perdeyi mi yıkayalım şöyle falan. Anne dedim umurumda mı dedim şu an perde veya duvar dedim ya açlıktan ölüyorum falan sizden ama sürekli devam ediyordu böyle artık son damlaydı falan. Çok mu aç kalıyoruz? Yani son zamanlarda ben artık sana bir söyleyeyim mi oturduğum yerden derimin böyle çekildiğini hissediyorum. Anladın mı ne demek istediğimi? O kadar merak ediyorum ki. Bir gün kirpiklerimi yaptırmaya gittim. Yarış için kirpikle tırnak Evet, yaptırıyoruz gördüm. ya. Ondan sonra vapurla gittim, dönüyorum. Sonra kirpiği yaptırınca şöyle bir açtım, baktım. Ondan sonra gözlerimin şuraları çökmüş. Kirpiği yaptırdım dönerken daha da çökmüşüm. Ben de sandım ki bu göz kapağım çökünce şu kısımda ne deniyor ya bilmiyorum ama orası Kirpik daha... uçları. Kirpik uçları. Neyse oralar daha şiştiriyordu. Dedim herhalde kirpik gözümü şişirdi. Sonra anneme dedim anne gözlerim şişiyor bir şey oluyor falan fistan. Sonra biraz vakit geçti baktım. Yo şişlik falan yok yani daha da çökmüşüm. Yüzüm daha da çökmüş. Bu olmuş. Yani son bir haftada inanamazsın insan vücudunun değişimine. Her gün farklı forma uyanıyorsun. Ama tabii ki bu son 1-2 hafta daha fazla oluyor. Korktum bir tık ama yine de hiç daha korkma. böyle böyle Sana canım bir şey çekti söyleyeyim mi? yani. Canım Her çekti. sabah uyandığında farklı bir detay görüyorsun kendine ve şey diyorsun. Benim limitim yok, ben yenilmezim. Bu ona giriyorsun gerçekten. Will you look at me? I have the power! Hiç sınırları zorlamadığımız için bilmiyoruz vücudumuzun neler başarabileceğini. Ben inanamamıştım olanlar. Hani ben de inanamıyordum. Hani herkes Çok diyor ki abla merak sana ne ediyorum. oldu? Herkes böyle Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? ben de bilmiyorum ki bana ne oldu. Abla sana ne oldu? Aç kaldım. Ama böyle de direkt geçemem ki Apo. Sen öyle yapıyor, tribe giriyorum. Bak, antrenman yaparım. Geçeriz. Şimdi şunu soracağım. Ne yapıyoruz tam olarak da? Şöyle çalışıyorum. Sırt ve omuzu birlikte çalışıyorum. Öyle mi yapalım yoksa sadece omuz veya sırt şeklinde mi çalışalım? Sırt omuz. Sırt omuz. Sırt omuz. Tamam o zaman Evet. sırt omuz yapıyoruz. Bence güzel bir antrenman olacak. Sürprizler antrenmanda. Eyvah. Fazla detay vermeyelim. Vermeyelim çünkü ben de biliyorum. Onu Elis ablaya kendim Şey bıraktım. demişim ben de bilmiyorum planlayacağım şimdi soyunma odasında. Şimdi şurada şu alet varmış. Gel gidelim buraya. Şimdi iki büyük kadın olarak Hadi bakalım. antrenmana geçiyoruz. You son of a bitch! Evet, Saçını hazırız. yaptım, şey yapamadım. Neyse, geçtik. Şimdi senin daha çok neresi güçlü Elis abla? Bence sırtın. Bence çekişim evet güçlü. Sırtın Ama senin. bilmiyorum nedense bugün seninle böyle aşırı pres yapasım var. Hani dedim ya dumbbell pres yapalım Tamam, pres diye. yapalım. İstersen omuzla başlayalım. Omuzla başlayacağımız için de ufak bir dumbbell'larla ben çok dümenden ısınırım. Tamam, ay, ben ona göre ısınacağım çünkü ben ısınmadan başlayamam. Ya bir de şey hep böyle ilk hareketlerimin ilk setini yüksek ağırlık girmeden hani şey yaparım. Hafif girerim ve Evet. o benim ısınma setim olur. Sonra ana sete geçerim. İlk hareketimizde ya Smith Machine'de ya da dumbbell'la Ben komple, shoulder dumbbell press ben yapalım. bir insana kendimi bıraktım. Tamam o zaman. Bıraktım. Şimdi biz aç karna geldik antrenmana. Evet. Bu antrenman aç karna çıkacak bu arada. Evet, hormonuna göre Ha değerlendirelim. yani öyle çok da şey yapmayın. Şimdi o zaman Elis
Alice Fit tarzıyla ısınmaya geçelim. Hadi bakalım. Hadi. Bu tarz mesela ısınıyorsun. Sonrasında Aynen karışık işte front right, lateral ondan sonra her şeyi şöyle bir ufak bir pump'ı hissediyorum. ben hiç böyle ısınmadım biliyor musun? Ondan sonra zaten şimdi presle başlayacağız ya, orada da düşük ağırlık girip biraz daha ısınıyorum, yetiyor. Simetri diye. Aynen öyle. Hissediyor musun biraz? Terledin Hissediyorum. mi? Terledim. Neden yoruldun? Şöyle ufak bir şuradan pres. Aa, Kontrollü. Sanki elindeki ağırlık 20 kiloymuş gibi davran hala. Hep negatifine dikkat et yani. bu arada pump'ı hissediyorum şu an. Evet ben bir söyleyeyim salon soğuk dedim de ben nasıl bak bir şey söyleyeceğim terlemeye başladım. Terledim ben de bayağı. Neden böyle oldu ki acaba? Benim için bu ısınma Tamam, yeterli. ben zaten ısınmıyorum. Senin için bir güzelce ısındım yani. Bana bu okeydi mesela. Hah, bana bu okey işte. Aynen biraz şu yani. Kaç kiloyla başlıyorsun? İlk baş bir 10 kiloyla ısınalım istersen. Tamam. Kaç Sonra tekrar peki yapıyorsun mesela ısınmada? çok önemli değil. Pump'ı hissettiğimde, ısındığımı hissettiğimde bırakıyorum. İki de bıraktı. Yüksek ağırlık girdiğimde de hep tükeniş gitmeye çalışıyorum. Yüksek ağırlıkta tükeniş. Yani çıkmayacak hale gelene kadar. Oo bu sıkıntılı, ben seni bekleyeceğim. Onu ben de beceremedim. Çok da gücümü tüketmiyorum hani çünkü Evet. Antrenmanda zaten bir geleceksin bana sanki de. Bir şeyler olacak yeter sanki. yani yeter. Sakatlanmadım yeter. Ben senin kilolarını deneyeceğim. Valla bana dedin ki 25'te pres atıyorum dedin. Önceden atıyordum, presi artık bıraktım ben. Yani şu anda makineye geçtim. Bu mu? Evet. Hatta şöyle bir tık şöyle çevirebilirsin. Tamam. Tamam. Buradan it. Ya kulak memesi hizana getir. İterken de çok böyle yani kollarını çok kitlemene gerek yok. Aynen. Şimdi bu kiloyu bilmiyorum ya. Bir de hafif kilo oluyor, daha zor oluyor. Evet, daha zor oluyor çünkü hani ayarlayamıyorum Aynen. şu anda. Pump'ı ben hissettim mesela Tamam, bırak şu o anda. zaman. Ana sete geçiyoruz. Ana sete mi geçti? Ana sete geçiyoruz. Elis abla kaç kilo? Şimdi bahane gibi olmasın, yeni salon, yeni sehpa, dumbbell türü bile değiştiriyor. O doğru, evet. Tamam. İnandım tamam. O yüzden ilk baş açıkçası bir 17,5'la başlamayı düşünüyorum. Tamam, temiz. Ondan sonra duruma göre arttıracağım. Arttıralım. Yani ego lifting de yapmayalım. Ego yok. Sadece Ağır lifting var. Sadece lifting Bu var. arada, Bu neymiş? 12,5. Baksana büyük duruyor ağırlıklar. 17,5'lar burada. Do you need help? I think Kalkmıyor ki. that Oy. Şimdi ben ilk setime giriyorum. Isınma setimizi yaptık gördüğünüz gibi. Ana setimize giriyoruz. Allah ne verdiyse. ne veriyorsa Ben her biz onu zaman alıyoruz. böyle, Allah ne verdiyse. Ya hak. Yok. Bir şey bakar mısın? Pampa bakar mısın? Apa bakar mısın? Odaklan. Hiç Elis ablaya bas diyeceğimi düşünmezdim. Bas! Gel açı. Gel. Nereden tutayım, buradan mı? Evet. Biraz destek ver. Bir tane daha. Bence bir tane daha çıkar. Ay. Keleli çok oldu ama. Bir şey diyeyim mi? Omuz zaten kendini gösteriyor. Bu arada Elis abla benim formumu sıklıkla düzeltebilir. Çünkü benim bu arada ameliyatlık skolyozum vardı neredeyse. Hadi ya. Ve ben bu spor sayesinde düzelttim. Hafif kilo konuşuyorum. Şu an ben açı dinliyorum da öyle gibi oldu. Hayır, kalp krizi geçir. Şuraya otur falan diyecek. Niye böyle? Ama çok doğal, hani aşırı doğal. Vallahi hadi Büyük gir. ihtimal ben de gideceğim şu Sana an. bir söyleyeyim mi? Ağırlıklar bence ağır. Bakayım. Bu 17,5 değil, 20 gibi. 20 gibi. Harbiden de öyle. Hadi açı tükeniş. Tükeniş mi? Yani son tekrar çıkmasın aynı benim gibi. Zaten sen bu omuzları şansa yapmadın herhalde. Yok, o kadar değil. Daha çıkar. Çıkar 5.
Hadi buradayım. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi birazcık güç veriyorum. Bileklerini sıkı tut. Sıkı mı? Yani ağır. Hissetmiyorum. Tamam son hadi. Hayır, o kadar kolay bırakma. Ah, bir tane daha gelir mi? Gelir. Artar mı sence? Artar ya. Sen Artar. kaç tekrar çıkarttın? Kaç yaptım bilmiyorum. Bayağı sen mi? yaptın yani 15'e yaklaşmışsındır. Ben diyor, öderim ben. Açı boş yapma. Ring var, korkuyorum bir tık. Açı boş, açı boş Açı yap. cidden böyle bazı insanlara ilk günden kanınız ısınır ya hani. Öyle oldu yani bazen böyle enerji en baştan kimya tutar ya. Evet, Hani. enerji. O yüzden- Enerji. Ben şu an hiç öyle düşünmüyorum. Sen yeter ki bu plandan bahsettin mi takipçilerine bilmiyorum ama bahsetmediysen de sürpriz artık neyse. Yani 2 seneye, belki bir seneye. Belli olmaz. Belli olmaz. Bir, Belli bir olmaz. ara yarışacağım. Bence Mart'a yetişirsin. Mart'a. Şu an hangi aydı? Mart'a işte tam bir sene var gibi düşünebilirsin. Tamam, o zaman biz şu an hangi Mart? Aydı? Haziran'a geçiyoruz. Böyle şu an 2 kişi nabızda yüksekken bir beyin anca ediyor zaten. Yetişir. Ha, tamam. Yani ama şu andan başlaman lazım. Şu an. Evet. Şu an. Şu an başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu an. Siktir hadi bakalım. Daha çıkar. Daha çıkar. İndir. Bir tane daha son. Ya şu topuzla şuraya denk geliyor. Çok yanlış bir saç seçimi oldu bakın biliyor musun? Saçım yok. Ben hiç böyle şeyi hatırlamıyorum bile. Hadi gel. Geliyorum. Dur müzik çal. Ha. Hadi gel. Son. Tamam. Hadi bas. Gelir mi? Bir tane daha. Gel. Tamam. Ben ilk 7,5 falan kaldırmaya başladığımda hani çok büyük tepki almıştım dedi. Sen nasıl 7,5 kaldırıyorsun falan. Oha. Tabii ki spordaki hedefiniz farklı olabilir. Gelişim süreciniz, herkes zaten gelişim süreci birbirinden farklıdır ama gittiğim salonda mesela bazen akşam saatlerine denk geldiğimde kadın olarak 10 Evet. kiloya kadar ağırlık bulamıyorum. Evet. Hani salonda da çoğunluk erkek. Sonradan da geliyorlar diyorlar ki ne yapıyorsun, nasıl geliyorsun veya çamur atıyor, ne kullanıyorsun diye. Önce elinize eğer hedefiniz vücut geliştirmekse birazcık kendinizi zorlamayı, yüksek ağırlık girmeyi. Ağırlık bulamadığın için ağır mı kaldırdın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 12,5 lateral yapmak zorunda kaldığım için lateralde ağırlıklarım gelişti. Hani maksimum 7,5 yapıyordum. Sonra birden 12,5'a geçtim. Gerçekten salona 10'dan veya 9'dan sonra gelebilirsiniz. Sizin için yararı olur. Yani tabii ki işte diyorum ya herkes ağır çalışmak da zorunda değil. Öyle bir şey asla söylemiyorum ama Evet. hani hedefiniz vücut geliştirme ise, kas yapmaksa bence ağır girmek zorundasınız. Bildi. Nasıl bir çatıdır? Benim Sanırım senden de olur, body fitness da olabilir bu body arada. fitness tam olarak ne? Yani mesela biz hani daha böyle pozlar veriyoruz Daha- ya, body fitness'ın pozları bir tık daha böyle. Ben ilk baş body fitness yarışacaktım. Aha. Hani mesela yan pozumuz bu ya, body fitness'ta hani bu. Ha, daha böyle şey Ama senin de ama hani tam şu anda pump olunca uydu. Evet, O da olabilir, kayabilirsin yani. kayabilirim. Ben 2018'de ilk ağırlık salonda çalışmaya başladığımda yemin ederim kadın yoktu. Şu algı vardı, bence artık bu çok yok. Ağırlık kaldırırsam erkek gibi olurum. Şimdi tüm kadınlar deli gibi ağırlık çalışıyor. Ve çok feminen. Evet, açtığımda ilk hedefim bunun böyle olmadığını aktarmaktı. Sonra gitgide daha da kaslandım, insanlar daha da korkmaya başladı. Bak podyumda bu mesela sıkıntı olacak mı? Ay, burada niye yok diyor. Yani şimdi şöyle bak, podyumda sıkıntı olacak şey senin kadar iyi bir insan gelirse karşına, tüm şartlardan eşitsen belki o seni geriye atar. Atabilir mi? Estetik açıdan bozduğu Ama ben için. o kadar gözükeceğini zannetmiyorum. Zaten podyumda böyle çok vakum vermiyorsun yani. Hani düz duruyorsun. Onu şey kamufle yaparım. edebilirsin. Mesela nasıl kamufle edebiliriz? Yarım atletle. Yani Yarım şeyle. atletle mi yarışacaksın? Hayır, bikini. Abi ben topuklu falan giyeceğim makyajım. Evet. Mesela şimdi poz veriyoruz ya, elimizi beline koyuyorsun ya, bir tık üste koyarız. Şöyle. Bak şöyle koyuyoruz bu arada. Aç parmağını, yerleştir. Aynen. Omzunu açtığını düşün. Dirsek yani bir tık şöyle önde. 2 omzunu açtığını düşün. Heh. Bunları yapacağız.
Bunları sonra attın. Ama güzel yaptın. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani çok şuraya koymazsın atıyorum. Birazcık buraya koyarsın, kamufle edersin. Zaten podyumda verdiğimiz pozlar vücudun istersen çok iyi olsun. Birinci olabilecek ol. Eğer sen o vücudu pozda yansıtamıyorsan, podyuma gösteremiyorsan hiçbir anlamı yok. Yani dolayısıyla pozla eksik yerlerimizi daha iyi gösterebiliyoruz. Çok fazla olan yerlerimiz, daha az olması gereken yerleri vesaire pozla kamufle edebiliyoruz. Mesela buranı da pozla kamufle edebiliriz. Bu bir kumar. Tabii ki öyle. Gerçekten öyle yani orada hani mesela ben normalde duruyorum daha küçük ama hani poza giriyorsun, büyüyorsun yani önemli olan pozda bir şeylerin doğru Ve görünmesi. özgüvenli olman lazım aslında Evet. pozdayken. Stres yaparsan... Hakeme sürekli şu gülüşü atman gerekiyor. Gülüş çok önemli. Beni seçeceksin zaten özgüveni. Hep böyle bak. Hani bir de böyle hareketler falan yapıyoruz ya. Ha, evet böyle şey giriyorsunuz bir Hakeme zaten öpücükler falan. Ben hakeme niye öpücük atıyorum arkadaş? Erkekler de atıyor şöyle falan yapıyor. Ben peki şey hani kaç santim topuklu giyiyorsunuz? yine 12 santim falan var Kaç? topu. 12. Zaten sana bir söyleyeyim mi? Ben topuklusuz pozlasam çok farklı olur her şey. Yani topukluya hakimiyet. Sen şimdiden giy topukluyu yürü evde. Ben nasıl yürüyeceğim? Yürürsün. Kimleri düzelt. İnanamazsın. Tamam yürüyeceğiz. Sen yetenekli bir insansın. Yapabileceğine Bak, inancım çok şeyim- tam. O mentaliteye geçtiğinde çorap söküğü gibi geliyor. O Hadi yüzden ben bakalım. yapabileceğine inanıyorum şahsen. Yapacağız. Sen de kendine lütfen inan. İnanıyorum. Size şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. İnsanın kendine güveniyle alakalı. Ben geçen sene Türkiye Wellness Türkiye şampiyonuyum. Bu senenin de Türkiye şampiyonuyum. Birinci olursanız milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsunuz. İşte geçen sene gittiğimde bakıyorum backstage'de herkes gözünüz olduğundan daha iyi gözüküyor. Herkes senden iyi gibi geliyor, tamam mı? Hani üçüncü oldum oysa ki geçen sene. Ben üçüncülüğüm açıklandığında şok geçirdim. Takipçilerime de hep şeyi hazırladım. İlk 6 olsa başarı ilk sene için Evet. falan diye bunu hazırladım. Ondan sonra ama hep diyor ki hayır abla sen birinci olacaksın, hayır abla kesin ilk üçün var. Ben bile inanmadım. Hep bunu söylüyorum, onlar bana benden daha fazla inandı. Ben üçüncü olduğumda şok olmuştum. Hani kendine güvenden bundan bahsediyorum. Bu sene de aynısı oldu. Geçen senenin üçüncüsüyüm ama hani orada kendine güvenmeyince emin ol bu podyuma yansıyor. Mantıklı. Kendine güvenirsen daha farklı. Maçı. Unutmuyoruz. İkna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılır. Ah, Ya. tamam. O zaman gerçekten de bu bir başlangıç olsun. Evet, bugün senin için bir milat. Hadi senden bir konuşma alalım. Evet, Mesela bir seneye- sene sonraki Aynen. açıya, 2 sene sonraki Aynen. açıya neler söylemek istersin? Kendine şu andan itibaren, bugün tarihi kaç bilmiyorum ama şu andan itibaren kendime güveniyorum. Hadi kameranın şu ortasına bakıyorum, güveniyorum. Ve 1 veya 2 sene sonra istediğim sonucu elde edeceğim. Ve birincilik belki olmayabilir ama... Yo, öyle o ihtimali düşünme. Hayır yani birinci oluyoruz. İyi hırs var, kötü hırs var. Kötü var. Anladın mı ne demek istediğimi? Sen birinci olacağım da olmazsa zaten sen bunu kaldırabilecek mentalde bir insansın. Hani ben onu anladım. Bazı ikinci, üçüncü oluyor. Allah'ım deliriyor mesela. Ben ikinci olsam derim ki "Ay, Avrupa'da olmadık mı? Öptüm başıma koydum yani. Tabii milli gururumuz yani. Hani yani her zaman şampiyonluk olmayabiliyor ama her zaman yarışırken şampiyon olacağım diye yarışman gerekiyor. O Türk bayrağını kaldıracağım. Of. Sadece bunu istiyorum. İstiklal Marşı geliyor. Of çok güzel olur ya. Aç sen güzel şeyler yapacaksın inşallah. İnşallah Benim vakit işte kas olgunluğu o hani. kalıyor. Gözük. Da pump oldu. Oh be. Of sırt. Abi kaç sene de senin gibi olabilirim. İmkansız. Olamazsın. Olamazsın. Yapamazsın. Yükselttim. Ağırmış be. Ağırmış be. Salon mükemmel. Salon aşırı ferah. Hani ilk defa hissediyorum sanırım. Birazcık daha aşağıda olsa o zaman anlayacaksın yani. Aynen veya altımızda bir şey olsa anlayacaksın. As- Elinin yanını kullan. 2 tane falan elinin yanı ilet. Heh. Herhalde ağırlık düşük geldi sınırsız tekrar yaptığına göre. Şov açı da ilk başta böyle işte yok Eylül abla sen ne ağırlık çıkartabilir miyim falan. Sana- Sonra da şov yapıyor. Sonra da şov yapıyor. Harbi doğru yapamıyorum bence.
Hani bakıyorum sana şey yapıyorum. Doğru mu? Bir şey Yok, söyle. tahmin ettiğimden ama çok daha güçlüsün. Ciddi misin? Evet. Apo, yani etrafta bayağı şey var bu arada salonun. Hani söylemeden geçemeyeceğim, ışıklandırması ve hani şu arkasını çekebilir misin? Hani bir atletik sporcu bile bu salonda hani Sen aşağıdaki odaları gördün mü? Pilates, reformer. Harun ondan sonra abinin sallandığı hamak şey var. Hani hamaklar oluyor böyle üstüne böyle bir şeyler. Evet. O şey vampir yarasa gibi, yarasa Ne yogası adını mı? bilmiyoruz. Her şeyi söyledik ama ben de hani şey dedim yani salon için kavaca dedim. Salon aşırı iyi ve aşırı evet. verimli yani. Her Çok şeyi geniş. yapabilirsin. Çok Ferah geniş, ve rahat. ışıklandırma, ellerinize sağlık. Sırta geçtik biz bu arada. Haberiniz olsun. Aynen öyle. Şimdi kilo seçeceğiz çünkü çift makara. Apo yani yine çekimi var ama her şekilde bize yetişiyor. Teşekkür ederim. Kaza yaptık, işte sonra tekrar çekime gittik. Hani kaza sırası... Danmışlık, işte fedakarlık. İşte Apolar, Feraset. bir sorunuz olursa... Yani çok böyle elinle kavrayıp çekme. O zaman forearmların daha çok pump olur. Yani tutuş her zaman şu olsun. Çok büyük kavramana gerek yok. Tamam, bu ne oluyor? Örnek vermeye çalıştım yani. Kanca gibi düşün dedim ellerini, anladın mı? O ne? Bu ne? Ne oldu o kadar ya? Böyle sen böyle yaptın ya, bu ne? O bar. Dedim ki ben böyle mi tutmam lazım? Çalışıyor gibi düşün. Çok güzel gözüküyor Çubas. Enerji gitti. Bipolar değilim, ikizler burcu. Kısa olabilir ama güçsüz değil. Bir bu kadar da yerin altında var. Abi bu kadın sert. Zaten belli olmuyor mu dışından yani? ...40 kilolarla ısınıyoruz. Ama çift şeyli lütfen, hani çift makara ve... şaka gibi. İnsanlar işte böyle şeyler yaptığım için ilk başlarda çok gıcık oluyorlardı bana. Niye? Bu kadar da yerin altında var. Normalde çok egoist bir insan değilim ama böyle şeyler yapıyordum. Seven de oluyordu, gıcık olan da oluyordu. Ya eğer gerçekten de söyleyebileceğim bir şey varsa ki sende var, git söyle yani, hakkındır, o kadar çalışıyorsun. Çok teşekkür ederim ama senin de hakkın işte, farkına var. Ben daha varamadım da yani zirveden böyle izliyorum da birazdan o zirveye zaten çıkacak ya. Her zaman zirvedeyim. İşte duymak istediğimiz laflar. Birazdan da bir storylik bir patlatırız. C vitaminleri, kolajenler, vücudu içten dıştan besliyorsun, öğle uykuları. Yani her vücut geliştirme için biraz bencildir. Olması lazım, yoksa sen kazanamazsın. Evet, yani. Kimse kazanamam. kazanamaz. Dolayısıyla insanlar şey yapıyor hani. Biraz dışarıdan bu şey gözükebiliyor. Egoistçe gözükebiliyor ama Aslında lazım. öyle değil. Bu bir süreç. Evet, sürecin parçası olduğu için Yani çok kırmak zorundasın kafayı. Başarılı olmak istiyorsan kırmak zorundasın. Ben de senin gibi başladım. Bir deneyeyim diye başladım. Ben hiç yarışmacı olmak gibi bir planım falan yoktu yani. Hazır. o sırada bizim malum son sadece kilo alacaktım ya. Dur şu kolumu yapayım. Sen yap, ben doğru yapıyor muyum bilmiyorum bu hareketi bu arada. Ben soldaki rotasyonu ayarlayamıyorum. Bozuluyor sürekli. Herkesin bir tarafı bir tarafından daha güçsüz oluyor da. Kaç yapıyorum bir de? Ya işte İşte 25 yapıyorum. ne bileyim artık zaten antrenman şey oldu. Şey oldu. Apo gidecekmiş. Antrenmanımız azıcık baltalandı ama Apo telefonla konuştu. neyse. Apo. Bak çok büyük bir sorumluluk ama bugün sen yarışmayı kazanamazsan bugün yüzünden olabilir. Bugün Apo yüzünden ama kazanacağım. Yüzünden. Apo şimdiden zan altındasın, dikkatli ol valla. Apo var ya, hesap bak bugünün
Nefes. Uzanıyorsun bak, tamam mı? Biraz belden yükseliyorsun kolları kırmadan. Sırtını sıkıştırıyorsun. Yani kürek kemiklerin birbirine yaklaş. Başı indir. Kalkarken hop. Her zaman şu beli her harekette. Evet, çek şimdi bakayım bundan. Hı. Sal biraz dirsekleri. Çok kırma yani böyle. Hı. Ama triceps çalışmayacaksın. Dirsekler hep sabit. Sal buradan. Aynen. Dirseği kırma. Hep aynı açıda gelsin. Tricepsin değil, sırtını hisset yani. Daha da sal. Uzat, 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 uzat. İyice uzan. Aynen. Yani skolyoz zorluyordu da bayağı geçirdim onu. Ama işte form kaldı. Ama çok değil yani, göze batmıyor şu an zaten. Söyleyince direkt düzeltiyorsun. Evet. Benim de yüzmeden kalma. Şimdi hep yüzerken bacak falan böyle vuruyorsun ya. Evet. Bel hep yüzücülerde şöyle oluyor, içe doğru. Bu. Podyumda ne yapıyoruz? Tilt vermeye çalışıyoruz Evet, sürekli. özellikle sırt Ben pozlarında mesela normalde dururken, yapamıyorum. hani normalde dururken hep duruşum bu değil yani. Şöyle belim geri hep şudur yani. Benim de hep Ben bu. şimdi onu düzeltmeye çalışıyorum. Normal sokakta yürürken bile birazcık hani kalsam dışarı yürümeye çalışıyorum çünkü böyle bir yürüyüş yok yani. Herkes bana diyor ki niye böyle yürüyorsun? Ağır abi. Aynen öyle gözüküyor. Boyu da kısa, kütle de var, tamam mı? Uzaktan Mini Pekka. penguen gibi böyle. Beğendin mi hareketi? Bayıldım. Harekettense bayıldım, antrenman. Evet, güzel Tam antrenmanda. yapamasak bile Yani biraz tabii ki sohbet havasında bir antrenman geçirdiğimiz için o kadar ve sert. biz de yeni tanıştığımız için birazcık işin makarasına vurduk. Eğlenceli bir antrenman oldu. Çok güzel geçti bu Yine arada. de çok verimliydi. Ben çok keyif aldım. Ben de aşırı keyif aldım ve aşırı öğrendim bu arada. Bir gün öyle bir antrenman yapacağız ki konuşamayacağız. Yani konuşamayalım, bir de hani bireysel olarak da gidip yapalım. Evet, ben hani. Biz Açelya'yı gerçekten hem insan hem bir hani kardeşim olarak gördüm. Gerçekten yolun açık olsun. Teşekkür ederim. YouTube, Instagram, yarışma ne istiyorsan hani herkes hayatı kalbi gibi yaşasın diyorum. Bu arada Elisa ablanın Instagram hesaplarını da hem açıklamada hem de buralara bir yerlere şöyle bir şekilde koy yani. Elisa ablamı bir takip ederseniz Teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkür Ama ederim. stalklamayın ha. stalklayın, bayağı iyi fiziği var bu arada. Yani gerçekte de gördüm, gerçekte daha büyük. Daha büyük. Açelya da gerçekten çok büyük arkadaşlar. Denk gelmenizi tavsiye etmem. Ya denk gelsinler, ben çok sert gözüküyorum Instagram'da Evet, ama dışarıdan benim de yanıma yanaşmıyorlar. Selam verene kadar. Selam verince diye Sıcak sıcak gidiş kan oluyor yani. insan. Ama dışarıdan tabii ki ne yapacağız ki? Yani gülemeyiz sürekli. Öyle duruyorsun işte. Açelya çok teşekkür ederim. ben Antrenman çok için, teşekkür her ederim. şey İyi için. ki geldin. Ama İyi burada ki geldin. bitirmeyecektik ama sanki burada bitirmiş gibi olduk. Video postsuz biter mi? Şimdi zaten gerçekten küçük hissediyorum şu Ya anda. Aşırı. arkadaşlar kameradan göreceksiniz. Açı biraz fazla mütevazı. Mütevazilikten değil, gerçekten yani. Yani çatısı çok geniş. Şimdi siz karar verin kim daha büyük. Hadi bakalım. Yorumlarda bekliyoruz bu arada. Ha. 1, 2, Ben full pozlamayı bilmediğim için full ondan. pozluyor. Gerçekten salonumuza çok teşekkür ederiz. Çok güzel imkanlar sundu. Şimdi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.